Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tığ işi yelek örmeye devam ediyorum. Bu yelek modelinin de nasıl yapıldığını sizinle paylaşmak istiyorum. Baştan sona da yapılışını paylaşacağım. Oynatma listesine bölüm bölüm koyacağım yapılışını. Örmek isterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Örneğin yapılışını burada bu bölümde anlatacağım. Evet, hemen sizi bekletmeden modelimin yapılışına geçiyorum. Çok fazla sıkmadan bunun üzerine 80 tane yapacağız. 5 tane örneğimizi ön tarafta kuruyoruz. 80 tane yapmamız için biraz şöyle zincir çekmemiz gerekiyor. Evet, 90 tane zincir çektim. Burada 3 taneyi bırakıyoruz. Başına doluyoruz. 4. aramızın içine batıyorum ve 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp yanındaki zincirin arasına batıyorum. Aynı şekilde 2 de çıktım. Bu şekilde sona kadar şunların sayısı 80 tane olacak. 80 tane yapıp tamamlayalım. Evet, 2 de çıkarak toplam 80 tane yaptım. Bu şekilde ilk sıramızı alt lastiğini yapmış olduk. Evet, şimdi örneğimizi kuracağız. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Evet, şimdi tersten yeleğimizin modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Başını bir kere doluyorum. Dibine değil, onun yanındaki zincirimin arasına batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Toplam 5 tane olacak. 5 zincirimizin arasına yapıyoruz. Beş tane yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Başını bir kere doluyorum. 1 2 3 4 5. zincirimin arasına batıp 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp aynı yere, aynı zincirimin arasına batıp 2 de çıktım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Başına doladım. 1 2 3 4 5. zincirin arasına batıp 2 de çıktım. Buraya da aynı şekilde şurada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. 5 tanesine 2 de çıkarak dolduruyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum tekrar. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin arasına battım. Bu kısımları çok böyle sıkı yapmayalım. Dönüşte bunların içini dolduracağız arkadaşlar. Aynı yere bir tane daha yaptım. Toplam 2 tane oluyor. Sonra 5 zincir çekiyorum. Başını dolayıp 1 2 3 4 5. zincirin arasına batıyorum. Toplam bundan 5 tane olacak. Birinci araya yaptık. Bu ikinci. Toplam 5 tane aynısı olacak arkadaşlar. Evet, 1 2 3 4 5 tane kurdum arkadaşlar. Şöyle sonunda 10 tane zincir kalması gerekiyor. Bununla birlikte her zincirimizin arasına batarak orta kenarı olacak burası. Her zincirimin arasına batıyorum. En son şurada 3 tane çekip battığımda dibine batıyorum. Üst zincirimin arasına 2 de çıkıyorum. Üst zincirimi çektim ve ön tarafa döndüm.
Aynı şekilde burada yanındaki zincirimin arasına batıyorum. Toplamda 10 tane olacak. Evet, şimdi bir üst sırada arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Buradaki zincirlerimin orta boşluğuna batıp başına almadan buraya bir sıkıştırıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Burada halka yapacağız. Bunun için buraya 2 zincirle şöyle tamamlamıştık. 2 tane doldurmuştuk. Şuraya orta araya batıp şu kısma doğru sık iğne yapıyorum ve aşağıya doğru 7 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7. Şu şekilde döndürüyorum. Diğer tarafa zincirimin arasına girip buraya da aynı şekilde 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu halkamı şurada birleştireceğim. Bu tarafta yapmış olduğum en baştaki zincirin arasına batıp kaydırma yöntemiyle şöyle arasından çıkartıyorum. Evet, birinci halkamızı oluşturduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yukarıda şu kısımlarda 2 tane olacak. Onun yerini hazırlıyoruz bir yandan. Şuraya yine boşluğumuzun orta kısmına batıyorum. Boşluğa buraya sabitledim ve 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Başını doluyorum. Buradaki zincirlerimi yapmak için 2 de çıktım. İlk zincirimin arasına battım. Buradaki zincirlerimin arasına da batıyorum. Aynı şekilde ortalar hep bu şekilde olacak. Alttaki gibi. 4 ve 5 tane yapıyorum. Evet. Birinciyi yaptık. Aynı şekilde diğerlerine de yapacağız. 1 2 3 zincir, orta boşluğumuzu başına almadan batıyoruz. 1 2 3 zincir, halka yapacağız şimdi. Ortaya batıp bu tarafa doğru birinci sık iğnemi yaptım. Aşağıya doğru sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 tane yaptım. Şu şekilde döndürüyorum. Yine şöyle katlarsak daha rahat oluyor yapması. Buraya da 7 tane sık iğne yapıyorum yukarı doğru. Yedi tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bunları birleştireceğim. Bu taraftaki en baştaki sık iğne zincirimin arasına batıp kaydırdım. 1 2 3 zincirimi çektim. Buraya orta boşluğa batıp sıkıştırdım. 3 zincir çekip başını bir kere doluyorum ve en baştaki zincirimin arasına battım. Onun yanındakine ve buraya da böyle 5 tanesine 2 de çıkarak tamamlıyorum. Bir 2 3 zincir çekip ara boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir. Buradaki halkamızı yapacağız. Aynı bu iki işlemi yapmış olduğum gibi arkadaşlar. Buradaki halkamın içine de aşağıya doğru 7 sık iğne yapıyorum. Altı 7.
dönüyorum. Şimdi diğer kısmı batıp yukarı doğru 7 tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Evet. Buradan batıp kaydırıyorum. Üst zincir, ara boşluğa batıp üst zincir. Evet, bu şekilde şu 2 tanesini de yapıp bu sıramı tamamlıyorum. Evet, ilk sıramı tamamladım. Bu şekilde. Şimdi 2 tane halkalar yapacağız. Sağına ve soluna. Bunun kurulumu için yerlerini hazırlayacağız. Evet, en sonunda da 5 tane doldurdum. Üst zincirimi çekip geri döndüm. Yanındaki zincirimin arasına batıp 2 de çıktım. 3 4 5 tane yaptım. Üst zincir çekiyorum. Altta üst zincir çekip şuraya araya batmıştık. Başını dolayıp bu batmış olduğum arın ortasına batıp çok sıkmadan 2 de çıkıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum ve 2 de çıkıyorum. Evet, halkamız için burada yerini hazırlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başını dolayıp diğer araya batmıştık bir altta. Oraya başını dolayıp battım ve çok fazla sıkmadan 2 de çıktım. Tekrar aynı yere battım ve 2 de çıktım. Bu şekilde olacak. Burası 5 tane de olacak. Üst zincir, buradaki araya batıyoruz. 2 tane yapıyoruz. 5 zincir. Şurada altta halkamızı oluşturduktan sonra yapmış olduğumuz üst zincirle şu araya batmıştık. Batmış olduğum zincirin arasına yapıp 2 tane burayı da doldurdum. Şimdi üst zincir çekiyorum. Başını dolayıp ortaya geçtim. Şimdi tekrarlayacağım aynısını. Evet, bu 5 taneleri yaptıktan sonra tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Bir, iki, üst zincirimi çektim. Başını bir kere doladım. Bakın, şuradaki zincirimin arasına batıyorum. Çok fazla sıkmadan 2 de çıktım. Tekrar başını doladım. Aynı araya battım. 2 de çıktım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Başını doladım. Evet, bu kısımları hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen şuradaki zincirimin arasına batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp aynı yere battım. 2 de çıktım. 1 2 3 zincir. Başını doluyorum ve artık buraya yapıyorum. 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Şöyle de göstereyim. 1 ve ikinciyi yaptık. Üçüncü için de aynısını başını dolayıp şu ortadaki zincirimin arasına batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp aynı araya batıp 2 de çıktım. 5 zincir çekiyorum. Ve şöyle göstereyim. Şurası. Bu araya batıp 2 de çıkıyorum. Aynı yere tekrar battım. 2 de çıktım. 1
2 3 zincirimi çektim, başını doladım ve üçüncü modelimizin yerini de yaptım. 1 2 3 tane yaptım. Burada 2 tane kaldı. İkisini yapıyorum. Burayı tamamlayayım. Sonra şu kısmı da 10 tane doldurup geri şuraya kadar yapıp geleyim. Evet, bu sıramı tamamladım. Tersten arkadaşlar. 10 tane de buraya doldurdum. Şimdi bir üstte halkalarımızı yapacağız. Bunun için 1 2 3 zincirimi çektim. Buraya yapmış olduğumuz gibi orta kısmından şu şekilde batıyorum. Bu tarafa doğru çıkıp buraya sık iğne ile aşağıya doğru 7 tane yapıyoruz. 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Şimdi bu tarafa doğru geçeceğim. Döndürüyorum şöyle. Şu kısmı katlıyorum. Aradan geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım ve şöyle düzeltiyorum. Burada en baştaki zincirimin arasına batıp arasından geçirip kaydırma yapıp 1 2 3 zincirimi çektim. Şimdi şurada ortası var arkadaşlar. Bu orta kısma boşluğa batıyorum. Bunu buraya sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Sonra yukarıda bu yapmış olduğumuz yere şu tekli aşağıda yapmış olduğumuz kurulumu yapacağız. Onun yerini burada hazırlamış oluyoruz. Bu araları unutmayalım. 3 zincirimi çektim. Evet, diğer halkamızı yapmak için 7 tane sık iğne yapıyoruz aşağıya doğru. 3 4 5 6 7. Dönüyorum. 1 2 5 6 ve 7. yaptım. Buradan da şöyle kaydırıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Birinci ve ikinci halkamızı tamamladık. Ortada da 3 zincir çekip ortaya battık. 3 zincir çekip buradaki halkamızı yaptık. Evet, bir yukarıda da şunu yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincirimi çekip başına doluyorum ve ortaya geldim. Evet, buralarda aynı şekilde hep 2'de çıkıp 5 tane dolduruyoruz. Üç zincir çekiyorum. İçini dolduracağız, halka yapacağız. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yedi tane buraya yaptım. Döndürüyorum. Diğer tarafı da şöyle katlayınca daha rahat oluyor yapması. Çünkü yoksa şu altta bir tane yer var, oraya takılabilir çünkü. Ona dikkat edelim. 3 4 5 6 7. Evet, şimdi şöyle düzeltiyorum. Buradaki zincirimin şöyle en üsttekine battım, arasından 3 zincir çektim. Şu orta boşluğa başını almadan buraya sıkıştırdım. 1 2 3 zincirimi çektim. Diğer halkamızı yapacağız. Şöyle araya batıyorum. Aynısını yapıyorum arkadaşlar. Altı 7.
Döndürüyorum. 2 3 4 5 6 7. Evet. Aynı şekilde en üstteki zincirin arasına battım. Kaydırdım. 1 2 3 zincirimi çektim. Şuraya 5 tane yapmak için en üst zincirin arasına batıp 2 de çıktım. Evet, şurayı şöyle bir yapayım, bir göstereyim size. 2 3 4 5. Evet. Şöyle 2 tanesini yaptık. Aynı şekilde buraları da yapacağım ve bu sıramı da tamamlayacağım. Evet, şöyle sonuna kadar bu sıramı tamamladım. Bu sırada dikkat etmemiz gereken, hani üst zincir çekip buradaki halkaya geçmeyelim. Şu ortaya batmayı unutmayalım. Çünkü şimdi bu sıramızda buraları yapacağız. Şu başta yapmış olduğumuz işlemi burada uygulayacağız. Şu başa dönmüş oluyoruz, yani buradan başlamış oluyoruz şimdi bu sırada. Aynı şekilde şöyle ters dönüyoruz. Zincirlerimizin 5 tanesine 2 de çıkarak dolduruyorduk. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Evet, burada 5 zincir çekip şuraya ortaya batmıştık. Burada da bir altta yerini hazırladık. Şuraya başını alıp bir kere bu orta kısma batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp aynı zincirimizin arasına batıyoruz. 2 de çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını bir kere doladım. Şuraya geliyorum. Evet. Bakın bu kısımlarda şuralara batmıyoruz. Çünkü bir tane yapacağız artık bu sırada. Sonuna kadar bu sıramız böyle olacak. Şu birinci sırada yapmış olduğumuz gibi. Evet, 5 tane buraya dolduralım. Sonra 5 zincir. Başını bir kere doluyorum. Bakın şöyle. Şu orta kısımda zincirimiz var. Bunun arasına batıp 2 tane yapıyoruz. Aynı zincirimizin arasına. Sonra 5 zincir. Evet, sonuna kadar bu şekilde bu sıramızı yapacağız. Şu kenara için 10 tane yaptım. Evet, burada dönüşte yapmış olduğum yerdeyim şimdi. Burayı yaptık. Şimdi bunun içini yapacağız. Ama öncelikle üst zincir çekiyoruz. 1 2 üst zincir çektim. Şuraya orta boşluğa bir sonraki sıramızdaki yerimizi hazırlamak için orta boşluğa battım. Tekrar üst zincir çektim. Burada başını dolamıyoruz ve halkamızı yapıyoruz. İçine 7 tane doldurup aşağı doğru şöyle iniyorum. Altı, 7. Bu tarafı döndürdüm. Şimdi de yukarı doğru 7 tane sık iğne yapıyoruz. Altı, 7. Evet, şöyle açıyorum. Karşı taraftaki en üstteki zincirin arasından kaydırdım. 1 2 3 zincir. Evet, burada dikkat etmemiz gereken yer arkadaşlar, burayı yaptık, bu kısmı yapalım. Direkt hani başını dolayıp buraya yapmayın, sonra burası yanlış olur. Yerimizi hazırlamamız gerekiyor. Sökmek zorunda kalmayalım. O yüzden bu kısımlara dikkat edelim. Evet, üst zincirimi çektim. Bakın, buraya battık, bir de şu kısma battık halkayı yaptıktan sonra. Bir yukarıda da bunların, çünkü yeri burası. Sonra
Battıktan sonra üst zincirimi çektim ve aynı şekilde aşağıda yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar bu sırayı da tamamlıyorum. Bu şekilde yaparak, şuradaki gibi yaparak arkadaşlar bu sıramı da tamamlayayım. Evet, gayet güzel, kolay. Sadece şunların etrafından geçmek birazcık oyalıyor, sık iğne yaptığımız için, ama o da yeleğimize ayrı bir dolgunluk, güzellik veriyor modelimiz. Evet, bu sıramı aynı şurada yaptığım gibi şu kısımları 2 tane yapıyoruz. Yani üst zincir çekip buraya batıyorum, üst zincir çekip bu halkamı yapıyorum, üst zincir çekip bu ortaya, tekrar üst zincir, bu kısmı yapıyorum. Aynı işlemleri sonuna kadar yapıp bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, bu şekilde modelimizi kurduk. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle yakından da modelimi göstereyim. Siz de yapmak isterseniz oynatma listesine bölüm bölüm baştan sona bu şekilde örneğimi kuruyorum. Koltuk altı kesimi, yaka kesimini de paylaşıyorum. Her şeyini komple tığlamasını da yapacağım. Ön sayılarını, arka sayısını vereceğim. Daha ayrıntılı bir şekilde oynatma listesinde baştan sona yapılışını bulabilirsiniz. Bu bölümde sadece örneğimin nasıl yapıldığını sizinle paylaştım. Evet, diğer tariflerimde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.